18 Eylül 1926'dayız. Metro-Goldwyn-Mayer film şirketinin patronu Louis Mayer, her çocuk fareden korkar diyerek Mickey Mouse projesini reddetti. Yanılmıştı. Mickey Mouse tüm dünyada en çok izlenen çizgi filmlerden biri oldu. Microsoft'tan Steve Ballmer 2007'de dedi ki, iPhone'un ciddi bir pazar payı elde etme şansı yok. Onlar yalnızca sınırlı bir kitleye hitap edebilir. Evet, Ballmer de yanıldı. Kendisi şu an bu içeriği izleyecek olsa muhtemelen kendi iPhone'unu kullanırdı. Amerika Birleşik Devletleri Donanma Bakanı Frank Knox, Pearl Harbor baskınından sadece 3 gün önce ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri donanması asla gafil avlanmayacak demişti. Sonrasını biliyorsunuz. Yanılgı, hata, yanlış herkes için. Ancak dünya bugünlerde tarihin en büyük yanılgılarından birini yaşıyor. Rusya ordusu Ukrayna'dan göz göre göre başarısızlıkla geri çekiliyor. Bu içerikte size 7 ayı aşkın bir süredir aralıksız devam eden savaştaki son durumu ve Rusya'nın neden çekildiğini anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız çok net başlıyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 24 Şubat sabahı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle saat 6 sularında Avrupa'nın orta yerinde yer yerinden oynadı. O günlere hızlıca gidip hatırlarsak analistlerin büyük çoğunluğu Rusya'nın galibiyetinden neredeyse emindi. Rusya Ukrayna'yı haritadan silecek diyenler dahi vardı. Aslında bu senaryo gerçeğe gayet yakındı. Halihazırda Rusya 1 milyon 14 bin aktif, 2 milyonu aşkın yedek personeliyle asker sayısı bakımından dünyanın en büyük ikinci gücü konumundaydı. Yılda 50 milyar dolardan daha fazla para harcanan bir ordudan bahsediyoruz. Ülkenin başında da savaş söz konusu olduğunda geri adım atmaktan oldukça uzak olan Vladimir Putin'in olması da bambaşka bir detay. Her neyse, savaş başladı ve evdeki hesap çarşıya uymadı. 72 saatte Kiev alınacak diyenler büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı. Putin дурак Киев хочет взять, а у нас это не получится никак. Rus ordusu kısa sayılabilecek bir zamanda hızlıca ilerlemişti. Ancak işler bir anda tam tersine döndü. Bu süreçte şunları bol bol görmeye başladık. Cephe ile iletişim kuramayan birlikler, belli noktalarda 3 ya da 5 kişi halinde yapayalnız bekleyen askerler, yakıtı bitmiş araçlar ve nereye gideceğini bilmeyen terk edilmiş tanklar. Peki ne oldu da böyle oldu? Ukrayna savaş süresince hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir yardım dalgasıyla birlikte hareket etti. Askerler, silahlar, araçlar ve daha da önemlisi sürekli eğitilen ve donanımlı hale getirilen Ukrayna ordusu. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki 2014'ten bu yana Rusya'nın elinde olan Luhansk ve Donetsk'in hemen yanına Ukrayna birlikleri konuşlanmış halde görüldü. Gelin takvim sayfalarını bir tık hızlı çevirelim. 6 Eylül 2022 günü Ukrayna ordusu 6 aydan daha uzun bir süredir Rus ordusu tarafından tutulan Balaklia şehrine bir çıkarma düzenledi. Rusya'nın zar zor, büyük kayıplar vererek ele geçirdiği yeri sadece 2 günde yeniden aldı. Bakın biz 2 cümleyle süreci özetliyoruz belki ancak bu hem askeri hem de psikolojik olarak gerçek bir kilometre taşı olarak apaçık biçimde karşımızda. Üstelik bu adım Ukrayna ordusu için yepyeni ve güçlü bir başlangıcın da ilk adımıydı. O günden bugüne Ukrayna kuvvetleri Rusları elindeki bu topraklardan resmen süpürmeye başladı. Hem de oldukça şaşırtıcı bir hızla. Burada biraz sayısal verilere bakalım istiyorum. Rusların elindeki 8.000 kilometrekarelik alan ve onlarca farklı kasaba Ukrayna tarafından resmen geri alındı. Yani kuş bakışı biçimde parsellere bölünmüş bir savaş alanı hayal edin. Ve bu alanın oldukça hızlı biçimde bir renkten başka bir renge büründüğünü düşünün. Bu grafik olarak oldukça keyifli gözüken anlar Rusya ve tabii Vladimir Putin için fazlasıyla dramatik desek sanırım yanılmış olmayız. Yavaş yavaş asıl meseleye geliyoruz. Ukrayna'nın savaşı nasıl değiştirdiğini konuşmaya artık hazırız. En şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirlerde Kiev, Kharkiv, Mariupol ve Herson'da ilk etapta silahsız ve güçsüz durumda olan Ukrayna direnmek için yeni ve farklı çok sayıda yöntem denedi. Denedikleri her şeyin sonu aynı noktaya çıkıyordu. Bize destek lazım yoksa düşeceğiz. Beklenen desteklerin gelmesi sonrası iyi planlanan önce savunma, sonra taarruz planları bir bir hayata geçirildi. Rusya, karşı harekatlar sonrası büyük ve kapsamlı saldırılar yürütmekten hızlıca vazgeçti. Bunun yerine topçu birliklerine güvenmeye başladı.
Ancak bir gerçek vardı ki her şey o gerçekten besleniyordu. Rus ordusu gerçekten zayıflamıştı. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin tahminlerine göre 80 bini aşan öldürülen yahut yaralanan Rus asker sayısı orduda ciddi bir akametin başlangıcı oldu. Üstelik burada asıl kritik detayı da söylemek istiyorum. Kayıpların ve ağır yaralanmaların tamamına yakını hep en yetkin, en güçlü birlikler üzerinden geldi. Onlarca madalyaya, birçok üstün özelliğe ve uzun süreli eğitimlere sahip Rus askerlerinden oluşmuş birlikler belli bir periyotla ve çok hızlı biçimde yok edilmeye başlandı. Bu noktada Ukrayna'nın aldığı istihbarat desteklerine de mutlaka bir bakış atmamız şart. Savaşın başladığı andan itibaren CIA başta olmak üzere çok sayıda güçlü istihbarat teşkilatı Ukrayna'ya ciddi bir teknoloji yardımında bulundu. Bölgenin an be an kaydedilen her görüntüsü karargahla paylaşılıyor, Rus ordusunun ilerlemeleri neredeyse hiç geç kalınmadan takip edilebiliyordu. Buna ek olarak çok sayıda haber elemanı da bölgede Ukrayna için bilgi toplamaya ve Rusların hareket alanlarını tespit etmeye devam etti. Yani Rusya atacağı adımı kararlaştırdığı an Ukrayna o adımın tüm detaylarını biliyordu. Bu savaşan bir ülke için gerçekleşmesi en çok istenen şeydir desek sanırım abartmış olmayız. Bu noktada Ukrayna ordusunun üst kademesinin gelen her istihbaratı doğru analiz edip ivmelenmeye başlaması da fazlasıyla önemliydi. Her neyse, devam edelim. Rus ordusunun iyi askerlerini kaybettiğinden az önce bahsetmiştik. Kremlin'in özellikle askeri operasyon olarak nitelediği fakat sonradan kısmi seferberliğe dönen bu sürecin sahada da elbette bir karşılığı vardı. Ruslar askeri operasyon dediği savaşa istediği kadar insan gücü toplamaktan uzun süre uzak kaldı. Bu daha fazla paralı asker ve hatta mahkumları bile cepheye götürme kararı anlamına geliyordu. İlerleyen süreçte yağ sınırı da kaldırıldı. Geldiğimiz noktada 40 yaş üstü az eğitimli bir ordu Ukrayna'da kelimenin tam anlamıyla kurtlar sofrasına düşmüş oldu. Rusya'nın askeri olarak böylesine zayıfladığı anlarda batılı üst düzey askerler tarafından eğitilmeye devam eden Ukrayna ordusu gün be gün güçlendi. Hatta öyle güçlendi ki ordu içindeki üst düzey askerler güneyi kontrol etmenin anahtarı olarak Herson'u belirlemiş oldu. Askerlerin çoğu şehre yakın bir noktada düşman askerlerini vurmak için pozisyon aldı. Rus askerlerinin mecburen Herson'a gitmesi sonrası ise bölgenin kuzeydoğusu resmen bomboş kaldı. Bu da Ukrayna için inanılması güç bir avantajlı ilerleme anlamına geldi. Ukrayna askerlerinin kat ettiği yol Rus askerlerinin birçoğunu kaçmaya itti. Kamyonlar, tanklar ve toplar geride bırakıldı. Rusların geri çekildiği hemen her noktayı Ukrayna askerleri bir bir ele geçirdi. Bunlar arasında erzak deposu İzyum ve önemli bir demiryolu merkezi olan Kupyansk da vardı. Yani hem birliklerin transferi hem de malzeme ihtiyacı için resmen altın bulmuş olduklarını söyleyebiliriz. İçerik boyunca anlattığımız her şeyin ardından savaştaki son durumun sizin için netleştiğini tahmin ediyorum. Burada sıradaki hamlenin Kırım'la alakalı olduğunu söylemek için çok da fazla bir şey bilmeye gerek yok sanırım. Buranın anahtarı olarak değerlendirilen Herson'un geri alınması hem bölgede hem de vatandaşlar üzerinde ciddi bir moral kaynağına dönüştü. Putin'in kış planları neler getirir şimdilik göremesek de Ukrayna'nın kazanan tarafa doğru yaşadığı dönüşüm birçok açıdan ilgi çekici. Çok netimizi bir çok net klasiğiyle yani özlü bir sözle bitirelim istiyorum. Bir Rus atasözü der ki her anını planladığım bir günün akşamında keşke bu planı yapmasaydım demek en büyük yenilgidir. ...18 Eylül 1926'dayız. Metro-Goldwyn-Mayer film şirketinin patronu Louis Mayer, her çocuk fare